Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili Gorgeous örgü dostları. Bu videoda beraber kışlık bir hırka örüyoruz. Hırkanın örümüne başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Son dönemlerde değişen YouTube algoritması gereği, bir de kanalım çalındıktan sonra değişen etkileşimim ile motivasyonum bir hayli düştü. Zira eskisi kadar yoğun bir etkileşim almıyor kanalım. Çünkü algoritma öne çıkartmıyor çalındıktan sonra. Bu durumda sizlerin gerçekten desteğine ihtiyacım var. Videoyu onlar da sever dediğiniz dostlarınızla paylaşmanız, yorum ve beğenilerinizi esirgememeniz benim için oldukça kıymetli. Abone olmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Öyleyse yapımına geçebiliriz. Bu hırkada tavşan ve buklet ipler kullanıyorum. Her iki ip de kışlık ip. Şimdi bu ipleri ben Bilhayal Hobby'den temin ettim. Sizler de Damla'nın kışlık kar buketi hırkası derseniz şayet onlar size ip konusunda yardımcı olacaktır. Ya da sizler kendi çevrenizde kendiniz aldığınız iplerle de bunu örebilirsiniz. Şöyle ipin içeriğine geçmek istiyorum hemen. Kürk ip görüntüsünü yaratabilmek ve sıcak tutabilmesi için 4 kat tavşan kullanıyorum. Şöyle göstereyim hemen size. Beyazı. Ve motiflerinde kullandığım şöyle 3 sıralı motifler örüyorum. 3 sırada da oldukça büyük oluyor. Size bunun hemen ölçüsünü de vereceğim. Kalınca bir ip grubu kullanıyorum. İki tanesi buklet, bir tanesi de simli koton ip. Motiflerim de tabii ki epey büyük düştü. Motiflerimi örerken kullandığım tığ numaram 4 milim. Birleştirmede kullandığım tığ numaram ise 6 milim. Şimdi motiflerimin ölçüsünü size hemen vermek istiyorum. 11 santim 3 sıra halinde. Bunu lütfen dikkate alın. Bakın oldukça büyük motiflerim. Sonrasında da biriktirmiş olduğum motiflerimi 61 tane motif biriktiriyorum. 61 tane motifimi de hırkaya birlikte dönüştüreceğiz. Tabii ki bu tavşan iple birleştirme yaparken çok net gözüküyor olmayacak ama bu bir fikir videosu olarak dursun istedim. En azından gidişatımı anlarsınız. Tavşanla birazcık battığım noktalarda görmekte zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Motifimde 3 sıralı Gorgeous motifi. Bu motifin yapımını da burada anlatmayacağım. Defalarca anlattığım için ama size nereden örebileceğinize dair linki bu videonun altına bırakıyor olacağım. 61 adet motife ihtiyacımız var. Bu 61 tane motifin 5 çarpı 5 tanesini yani 25 adetini arkaya, 6 çarpı 4 24 tanesini öne, 12 olacak kapaklar. 6 artı 6 12'şer tane de kol öreceğiz. Kolu çok uzun bir kol örmüyorum. Biraz daha fakir bir kol öreceğiz. Sizler tabii ki motif sayısını 18'e çıkartarak 9 artı 9 18'de kolu daha uzun da yapabilirsiniz dilerseniz. Motif dizilimimiz böyle olacak. Şimdi motifleri birleştirmeye geçerken yapacağımız işlem 5 çarpı 5 25 adet arkayı örmüştük biliyorsunuz. Bunu hemen arka yüzüne çeviriyoruz. Daha sonra hazırladığımız parçaları ki birazdan nasıl birleştirdiğimizi de size göstereceğim. Bir motifi ortada bırakacağız. Şu kısım ve şu kısma şu iki motifle omuzlar birleşecek ve arkası biliyorsunuz 5 çarpı 5'te ön 6 çarpı 4 24 tane motif çünkü bir tarafa 6 bir tarafa 6 yani 12 tane buraya 6.'nın üstte kalan omuz motifimiz olacak. Birazdan birleştirirken daha iyi göreceksiniz. Ama size aslında ilk olarak da tabi birleştirmeyi nasıl yapacağımı kol motifinde göstermek istiyorum. Ön kapakları yaparken göstermeyeceğim. Ön kapakları ben birleştirip geleceğim. Nasıl sırasıyla dizilim yaptığımı anlatacağım. Ben koldaki birleştirme mantığını size gösterdiğimde zaten siz onu bedene de uygulayabilirsiniz.
ısrarla diyorum ki biraz daha tecrübeli, farklı iplerle hırkalar örmüş, elleri motifli hırkalara alışık arkadaşlarım bunu denesin. Eğer ilk kez bir hırka örecekseniz başlangıç için doğru hırka bu değildir. Bunu belirtmek isterim. Ve videomda mutlaka en az birkaç hırka videosu izleyin ki fikrinizde, zihninizde bir yapılış yolu da çıksın. Benim anlattıklarımın yanına sizin de eklemeniz gerekenler olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Öyleyse beraberce şimdi kol motifini nasıl birleştiriyoruz'a geçelim. 6 tane motifi kol için bu şekilde birbirine ekleyeceğiz. Bu şekilde gösterdiğimde siz diğer parçaları da çok rahatlıkla ekleyebileceksiniz. Tabi burada biraz zor. Hani tavşan iple ördüğümüz için battığım noktaları görmek zor ama dediğim gibi diğer hırka yapımlarını izlediğinizde biraz daha fikir olacaktır size diye düşünüyorum. 6 tane motifi önüme şu şekilde diziyorum ve bu şekilde bu motifleri birbirine eklemeye başlayacağım. İlmeğimi çıkarttım ve birleştirmeye başlıyorum. Bunun için ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipi 2 kere doluyorum. Motifimi alıyorum. 2 kenarını öreceğim. Aynı zamanda da yuvarlak motiflerimi kare yapıyor olacağım. Bakın şimdi 2 kere dolamıştım. Battım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Tekrar 2 kere doladım. 3 kere de çıktım. 3 kere de çıktım. Yanına hemen bu defa ikili trabzanlarımı örüyorum. Sırasıyla üçlü, ikili ve yarım trabzan ortaya geldiğimde. Yarım trabzan nasıl? Bir kere batıp bütün tığdaki ilmekleri beraber örüyorum. Ve buradan normali şu kısma geçerken bir tek burada bir zincir çekiyorum. Diğer kısımlarda ben zincir kullanmıyorum. İkili trabzanın olduğu boşluktayım. Daha sonra ise şimdi köşeye geleceğim. Köşelerde de üçlü trabzanı örelim. Tığa 2 kere doluyoruz ipimizi ve 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 2 kere dola. 1 2 3 1 2 3 2 zincir çekiyorum araya. Tekrardan aynı köşenin içine üçlü trabzanlarımdan 3 tane daha örüyorum. Sonra bu kenarında sonuna kadar burada göstermiş olduğum gibi sırasıyla ikili trabzan, yarım trabzan, yarım trabzandan diğer ikili trabzana geçerken bir tek burada bir zincirim var. İkili trabzanlarımı örüyorum. Ve 2 kere doluyorum. Buradaki köşede sadece bir grubumu örüyorum. Çünkü diğer motifle de birleşmeye başlayacağım. İki zincirimi çektim. Tekrar tığıma ipi 2 kere doladıktan sonra bakın 2 kenarını bu şekilde geçtim. 2 kere doladıktan sonra sıradaki motifimi alıyorum. Ve o motifin yine ön yüzü bana bakarken herhangi bir boşluğun içine batıp 3 tane üçlü trabzanımı yeni motifin içine örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkıyorum. Burada karşısındaki tam denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Sırada ikili trabzanlarım var. İkili trabzanlarımı 3 adet olarak örüp tığdan yine çıkıyorum. Yine bu defa karşısına tam denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum.
Yine burada bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu defa yarım trabzanları çalışacağım. Boşluktayım. 1 2 3 yarım trabzanlardan çıkışta bir zincirim vardı biliyorsunuz. Yine çıktım. Karşısındaki boşluktan çıkartıp bir zincir çektim. Bu defa ikili trabzanları çalışacağım. Boşluğun içindeyim. Hemen karşısına denk gelen boşluk, bir zincir. Şimdi köşede üçlü trabzanları örüyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3'e tamamladım. Köşede olduğum için bir zincir çektim ve buradaki köşe boşluğuna batıp ilmeğimi çıkartıp bir zinciri daha çekiyorum. 3 kere tığıma doluyorum. Köşenin içine diğer üçlü grubumu öreceğim. Böylelikle 2 tane motifi de ucuca eklemiş oldum. Bakın. Diğer üçlüyü de ördüm. Şimdi sırasıyla 2 yarım, 2 tekrar köşe gibi buraya geleceğim. Buraya geldikten sonra bunu bunun üstüne eklediğim gibi yeni motifimizi ekleyeceğiz. Şimdi aynı mantıkla ilerliyorum. İkili, yarım trabzanlar, bir zincir, ikili trabzanım, 2 kere doluyorum çünkü köşedeyim. İki kere doladım. Yine köşenin içine ilk 3 grubu örüyorum. Arada 2 zincir. Göstermiş olduğum mantıkla buraya kadar, bu kenarın sonuna kadar geleyim. Kenara kadar ilerledim. Şimdi yine sıradaki motifi alacağım. Üste ekleyeceğim. Aynı bunu bunun üstüne eklediğim gibi tığımın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Yeni motifimi alıp köşesinin herhangi bir boşluğun içine köşenin ilk üçlü grubunu örüyorum. Ön yüzü bana bakarken başlıyorum. Sonra çevirip arkasından denk gelen boşluktan yine ilmeğimi çıkartıyorum. Karşılıklı aynısını tekrarlıyoruz burada. Bu motifi de o zaman üçüncü olarak yerine yerleştirelim. Sonra dönüşü göstermek isterim sizlere. Şöyle ki şimdi bunun üstüne ekleyeceğim. Sonra bu kenarı geçeceğim. Bu kenarı geçeceğim. Eğer başka motiflerim de olsaydı, mesela bu benim ön kapağım olsaydı, arka parçam olsaydı daha ucuna ekleyerek ilerliyor olacaktım. Ama kol olduğu için 3'te bitiyor. Böyle geleceğim. Böyle geleceğim. Buraya doğru ilerleyelim. Tam şuradaki geçişte buluşalım. Ekleyerek bu şekilde ilerledim. Şimdi şuradaki geçişi sizlere göstermek istiyorum. Bunun için buradaki köşenin içine bir üçlü grup bakınız örülmüştü. Şimdi ben diğer üçlü grubu öreceğim. Bunun için 2 kere doladım. 3 tane üçlü grubumu örüyorum. 3 tane üçlü trabzanla tamamlıyorum. Ve buradan geçişte ise bir zincir çekeceğim. Şu ikisinin arasında oluşan boşluğa batıp ilmeğimi hem boşluktan hem tığımdaki ilmeğin içinden çıkartıp bir zincir çekeceğim. 2 kere de tığı doladıktan sonra buradaki üçlü grubumu örüyorum. Şuradaki geçişi tamamlamış olduk. Bakınız. Ve aynı mantıkla şu kenara kadar geleyim. Artık diğer üçlüyü üstüne eklemeye başlayalım. Bu kenara kadar devam ettim. Sonra 2 zincirimi çektim
Bu kenarı da ördükten sonra sıradaki motifi alıyorum. Ve hemen 2 kere doladığım tığımı herhangi bir boşluğuna batıp üçlü grubumu örmeye başlıyorum. Sonrasında ise karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bu motifi eklemeye başlıyorum hemen. Göstermiş olduğum teknikle. Karşısına denk gelen boşluk. Yarım trabzanlarda sıra 1, 2, 3 ve 1 zincir çekiyorum. Bir tek yarım trabzandan yukarı çıkarken sırada ikili trabzanım var. 1, 2, 3. Şimdi bunu da buradan batayım. Çıkartayım. Kilitleyeyim. Buradaki üçlü grubu örerken, köşeyi de örerken burayla da birleşiyor olacağım. Yine 2 kere tığıma doluyorum. Batıp 3 kere de çıktığım trabzanlardan 3 tane örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve bakın tam olarak bu iki motifin şu arasında oluşan boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip 2 kere doluyorum ve aynı boşluğun içine gelip 3 tane diğer ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstermek isterim. Buraya kadar bir kenar oluşturup diğer motifi alacağız. Buraya diğer motifimizi ekleyeceğiz. Zaten bunu buraya eklediğimizde artık tamamen ekleme mantığını çözmüş olacağız. Diğer parçaları eklerken de zorlanmayacağız. Bunun için de hemen 2 kere yine dolayıp sıradaki motifimi alıyorum. Aynı mantıkla köşesini örmeye başlıyorum. 3 tane üçlü trabzanımı örüp ilk kenarımı döndürüp birleşmeye başlayacağım. Şöyle ki bakın bu burayla birleşiyor olacak. Bu ilmeğimi şu karşısına denk gelen boşluktan çıkartıyorum. Ters döndürdük. Şöyle çevireyim. Ve burada ilmek kaçırmışım. Tabi bu iple örmek bir tık daha battığın yeri kaç tane ip olduğunu yakalamak gerekiyor. Dikkatli örmek gerekiyor. Bir de zincirimi çekeceğim. 3 tane ikili trabzan. Şöyle döndüreyim. Burada buluyorum yerini hemen. Bir zincir. 3 tane yarım trabzanda sıra. Burada bir zincir çekiyorum biliyorsunuz. Şuradan çıktım. Bir zincir. 3 tane ikili trabzandayım. Karşısındaki boşluktan tığı 2 kere doluyorum. Şimdi artık köşe birleştirmedeyim. Buraya 3 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra şuraya tutturacağım. Bir, iki ve 3. Bir de zincir çekip tığdan çıktım. Batacağım nokta tam olarak şu motifin şu köşesi. Bakın. Oradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincirimi çekip yine 2 kere doluyorum. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Bu defa da bu kenarı birleştirmeye başladım. Çıktım. Bir, iki, üç. Burada bir zincir. Karşısındaki boşluktan çıkardım. Ve ikili trabzanlarda sıra. Bir, iki ve 3. Çıktım tığdan ve artık burada köşeyi oluşturup üçlü trabzanlarımı öreceğim. Şurayla da birleşip bu motifi de yerine yerleştirmiş olacağım. Bir de zincir çektim. Burada da bakın tam olarak batacağım nokta burası. Şu iki motifin ortasını buluyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektim. 2 kere doladım. Köşenin 3 tanesini örüp bu kenarı tamamlıyorum. Daha sonra sıradaki motifi de yerine yerleştirelim. Kolla ilgili alt motifi birleştirmiş olacağız. Şuraya bu kenarı ilerleteyim. Buraya da bunu ekledik mi kol motifimiz tamam. Bunu buraya eklediğim gibi aynı buraya şu üçünün ortasına bunu eklediğim gibi bunu da bu üçünün ortasına yerleştireceğim. Kol için gerekli alt motifi de böylelikle birleştirmiş olduk. Bu kısımda da birleştirme mantığını çözdük. Şimdi beden motiflerini tekrar üstünden geçerek nasıl birleştireceğimizi görelim. İlk olarak 5x5 25 motifli parçayı birleştiriyoruz. Göstermiş olduğum sistemle. Tabi siz daha kısa ya da daha uzun örebilirsiniz. Bu yapacağımız hırka yani neredeyse 36'dan tabi 36'ya çok salaş olacaktır ama 44 bedene kadar rahatlıkla olacak bir hırka gibi görünüyor. Yani videonun sonunda çok daha net beden bilgileri size bırakmış olacağım. Hemen şimdi ne yapıyorum? Bu parçayı tamamladıktan sonra diğer parçaları bunu eklemek üzere döndürüyorum. Ve tersinden birleştireceğimiz için ortadaki motifim kalacak. İkili grup buraya, ikili grup buraya birleşiyor olacağız. Şimdi ilk olarak sağ tarafı yerine yerleştirelim. Bunun için de hemen parçayı alıyorum. Bakın. Sağ tarafın motifleri 6 çarpı 2 12, arkası uzunluğumuz 5'ti ama buradaki üstteki iki motifi ne yapıyorum? Benim omuz için ördüğüm motifim olmuş olacak. Yani şu şekilde iki motif yukarıda kalacak. Bu karşılıklı iki motif benim 3 motifli kol evim olacak. Yani ben 1 2 3 4 tane motifi yandan birleştireceğim ama sağdaki parçayı oluşturmak için birleştirmeye hangi yolu izleyerek devam ediyorum? Şöyle yapıyorum bakınız. Sağ tarafımda her zaman dikey birleştirme ve yaparak ilerliyorum. Bunun için kanalımda diğer hırka videolarını birkaç kez bir gözden geçirin. Orada daha net anlattım. Bu iple ördüğüm için burada şöyle üstünden geçerek anlatıyorum. İlk bu motifi alıyorum. Üstüne bunu ekliyorum. Üstüne bunu ekliyorum. Üstüne bunu ekliyorum. Derken bunu derken 6 parçalı uzun bir dikey birleştirme yapıyorum. Daha sonra en alta geldiğimde bu kenarı hop yukarı kadar örüyorum. Bu defa diğer altılı grubu yanına eklemeye başlıyorum. Başlıyorum. En son motifi gelip buraya birleştiriyorum. Bakın. Daha sonra ise ne yapacağım? Bunu hemen yandan birleştireceğim. Şimdi birleştirme kısmını nasıl yaptığımı göstereyim. Başlayacağım yer şöyle göstereyim tekrardan. Bizim şu alt kısım, etek kısmından başlıyorum. Bunu
Bunu karşılıklı birleştiriyorum. Buraya geldiğimde bu taraf ön kapaktaki şu motifler ve arkadaki şu kısmı şunu birleştirmeden örüyorum. Daha sonra burayı birleştirip arka tarafla hem üst omuz kısmını hem kol evini oluşturmuş olacağım. Öyleyse yan taraftan birleşmemize başlayalım. Şöyle birazcık yaklaştırayım de kadrajı, şu kısmı. Köşeye üçlü grubumu ördükten sonra bir de zincirimi çektim. Hemen şu köşenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip 2 kere doluyorum ve buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığdan çıkıyorum. Karşısındaki hemen denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip sırasıyla yine trabzanlarımı örüyorum. Şimdi ikili trabzanda sıra. Çıktım. Karşıdan hemen denk geldiği yerden çıkartıp yarım trabzanlarda sıra. Bir de zincir çekeceğim. Karşıdan birleştirdim. Üçlü grubumda sıra ve ikili trabzanlarla olan tığdan çıkıyorum. Bir zincir çektikten sonra 2 kere doladım. Çünkü artık şu kısmı karşıyla birleştireceğiz. Burayı göstermek istemiştim asıl zaten. Diğer taraflar birlikte ördüğümüz kısımlarda. Köşenin içine diğer üçlü trabzanlarla üçlü grubumu örüyorum. Bir zincir çekip şu ikisinin birleştiği noktadan batıp ilmeğimi tığımdan da çıkartıp tığdan çıkıyorum ve karşıda bu iki motifin şu birleştiği boşluğun içinden ilmeğimi geçireceğim. Sonrasında bir de zincirimi çekip 2 kere dolayıp buradaki köşenin içine gelip örüyorum. 3 tane üçlü trabzanımı. Bunu kol evine kadar aynı mantıkla devam ettireceğim. Şimdi bakın yeniden çıktım. Karşısındaki boşluktan çıkarttım. İlmekleri kaçırmamam lazım tabi. Şöyle göstereyim hemen yan taraftaki birleştirmeyi de. Kol evine kadar devam edelim. Aşağıdan başlayarak 4 motifli yeri birleştirip hemen şu kol altındaki kısma kadar geldim. Şimdi buradan itibaren bu iki motifimin kenarını karşıyla birleşmeyeceğim ve şuraya kadar gelip buraya geldikten sonra şu köşeden birleşmeye başlayarak iki motiflik alanı birleştirerek kol evi ve omuzu oluşturacağız. Öyleyse ben hemen şu kısma kadar birleşmeden öreyim. Kol evindeki kısmı şöyle örerek geçtim. Şimdi bu üst iki motifi arkadaki iki motifle birleştirelim ve bu parçayı yerine yerleştirmiş olacağız. Diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi buradan tığdan çıkıyorum. Karşı tarafla birleşmeye başlıyorum. Göstermiş olduğum teknik ile sonuna kadar birleştirelim. Nasıl yapıyordum? Hemen köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra karşı tarafta denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartacağım. Şöyle bakınız. Bir de zincirimi çekip sırasıyla ikili trabzanlar
göstermiş olduğum tekniği uygulayarak iki kenarı birleştirelim. Üst iki motifi birleştirerek sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilk başladığımda yapmış olduğum üçlü grubum var. O köşeye gelip 3 tane daha boşluğun içine üçlü trabzanımı örüyorum. Buradaki en son noktadaki yapacağım işlemi de gösterip şimdi diğer tarafa geçeceğiz. 3 taneyi ördüm. Burada bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve arka tarafta motifin, bakın bu motifin şu kesiştiği nokta vardı ya, şu kısım. Oradan batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp arasından geçirip şöyle güzelce kilitledikten sonra da kesiyorum. Bir tarafı eklemiş olduk. Şimdi sıra diğer tarafta. Bu tarafı eklerken motiflerini yatay dikey birleştirmeden bahsetmiştim. Böyle alta doğru 6 tane motif derken yanına 6 tane motif ekleyerek örmüştük. Şimdi bu tarafa geldiğimizde ise benimle zaten hırka örenler bunu biliyor. Damla nasıl devam ediyor yoluna diye. İlk kez tanıştığım arkadaşlarım burada birazcık farklı gelebilir. Birlikte hırka ördüklerimiz alışık zaten. Ne yapıyorum? İlk bu etek ucundaki motiften bundan başlıyorum. Bunun yanına bunu örüyorum. Yani bunun iki kenarını geçiyorum. Sonra bunu alıyorum. Bunu ekledikten sonra böyle geliyorum. Üstüne bunu derken bunu. Sonra tekrar geliyorum. Bunu. Yani yatay birleştirmeyle 2 ilerliyorum. En sonda iki kenarım böyle açıkta kalıyor. Onu da buraya birleştirerek başlıyorum. Bu söylediklerimi sağ elini kullananlar aynı benim gibi yapsın. Lakin sol elini kullanan varsa benim yaptığımın, burada yaptığımın tam tersini uygulasın. Benim burada yaptığımı buraya, burada yaptığımı buraya uygulasın. O zaman tepeden birleşmeye başlayalım. Hemen ne yapıyoruz? Şu kısmı alıyorum. Biliyorsunuz ortada bir tane motifimizi bırakıyoruz. Şurayı. Ve bunun orta kısmına batacağım. Yalnız şurada sökülme olmuş. Hemen onu bir öreyim. Üçlü kısım sökülmüş. Köşenin üçlü kısmını örüp devam ediyorduk ya. Şimdi birlikte görelim. 2 dola. Şu ipi şöyle alayım. Örmesi daha kolay olacak benim için. Bir de zincirimi çekip çıkıyorum. Ve hemen şuradan şu iki motifin kesiştiği yerin alt kısmından batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip yine 2 kere doluyorum. Ve aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp karşısındaki bakın birleşmem gereken denk gelen noktanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi bu üst iki kenarı birbirine birleştirip burada ilk omuzla başlamış olalım birleşmeye. İki kenarı ekleyerek sonuna doğru ilerledim. Köşeye geldim. Burada üçlümü örüp bir zincirimi çektikten sonra son buradaki köşenin içinden de ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burada ne yapacağız? Yine aynı diğer tarafta yaptığım gibi bu iki tane motifi, şu bir motif omuza alınacak. Bu iki tane motifin kenarını birleşmeden örüp buraya geldiğimde ise artık aşağı kadar 4 tane motifi karşılıklı birleştirmeye başlayacağım. Yani burada artık ben iki motifin kenarını kol evimi oluşturabilmek için birleşmeden örüyorum. İki tane motifin kenarını ördüm. Şimdi buraya geldiğimde ise artık şu birleştirmeyi yaparken arkayla da birleşiyor olacağım. Yani tam olarak bakın bu motifi omuza doğru çekiyorum. Karşılıklı iki motifi alıp 3 motifle kol evini oluşturuyorum. Bu arkada iki motifin kesiştiği noktadan da ilmeğimi
çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip artık ön ve arkadaki bu 4 motifi karşılıklı birleştirmeye devam edip hırkamın formunu vermiş olacağım. Daha sonra da ipi hiç koparmadan etrafının patını öreceğim kolları takmadan evvel. Kenarları birleştirip etrafının patına geçebiliriz. Yandan 4 motifimizi birleştirerek bu aşağı etek kısmına kadar geldim. Şimdi burada bakın son artık üçlüyü öreceğim kısımdayım. Üçlü grubumu tamamladıktan sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve karşıdaki şu köşenin içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geleceğim. Ancak şöyle bir durum var. Etrafını örmeye yine üçlü gruplarla devam etmek istiyorum. Ve bunun için de burada bir şekilde şu geçişleri, bakın buradaki geçişleri bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya örerek yapacağım. Bunun için de bulunduğum noktaya bir tane ikili trabzan yapıp geçiyorum. Dönüşte iki tane ikili trabzanını yapıp tamamlamış olacağım. Şöyle göstereyim hemen size. Burada bir zincirimi çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine batıp arasından kaydırarak geçmeden evvel şöyle göstereyim hemen. Şurada bir zinciri çekmeden, özür dilerim, burada zincir çekmeden yapacağım ki ortada kalmam gerekiyor. Zinciri çekmeden geldim. Bakın ikisini bir ördüm ve burada hiç yalancı trabzana girmeden zincirimi çektim. Çünkü çok da kendini belli etmeyeceği için sizin de aklınızı karıştırmak istemedim. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Boşluklarımın içine üçerli gruplarımı örmeye başlıyorum. İkili trabzanla tabii ki. Şimdi size göstermek istediğim şu, bakın bu yaptığımız ne diye düşünmeyin. Dönüşte buraya ve buraya bir tane daha örüp bunu da üçlüye tamamlayacağız. Bu aslında üçlü grubumuzun bir tanesi. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya da geldim. Şu geçişi birlikte yapalım istediğim için buraya da 3 tane mi ördüm. Sıra buradaki 3 tane de. Bakınız şöyle de göstereyim nasıl ilerliyor. Hemen buraya geldiğimde yapacağım işlemi göstermek istiyorum. Bir tane bu köşenin içine örüyorum. Bir tane şu orta noktaya batıp örüyorum. Bir tane de buradaki köşenin içine batıp örüyorum. Ve böylelikle burayı 3'e tamamlıyorum. Şurada yapacağım işlem de aslında aynısı olacak dönüşte. Şimdi köşeye kadar devam edeyim. Bakın buraya geldim şimdi. 3 taneyi örüyorum. Köşeye kadar devam edeyim. Köşede de geçişimizi birlikte yapalım. Köşeye kadar ilerledim. Köşenin içine 3 tane ikili trabzan.
2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzan örüp devam edeceğim. Yani her boşluğun içine yeniden 3 tane ikili trabzan örerek ta ki enseye kadar ilerleyelim. Ensedeki geçişi de sizlere göstermek istiyorum. Zaten bir tek farklılık orada olmuş olacak. Enseyi de birlikte geçtikten sonra artık hırkamızın etrafını dilediğimiz kalınlıkta, dilediğimiz uzunlukta örebiliriz. Tam olarak ense kısmına geldiğimde ense kısmındaki şu dönüşü nasıl yapacağımı göstermek istiyorum sizlere. Hemen bakın, şöyle bir yarım açılı bir ensede kısım var. Şimdi buradaki ilk bu taraftaki şu köşe boşluğuna geliyorum ve oranın içine bir tane üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra diğer ortadaki motifteki köşe boşluğuna, yani buraya geliyorum ve buraya 3 tane örüyorum. Buradaki geçişi bu şekilde yapıyorum. Bakınız. Köşelere bir buraya örüp geçtim. Şimdi de motifin boşluklarına ördüğümüz gibi her devamında üçlü gruplarımı tamamlıyorum. Köşeye kadar gelelim. Buradaki köşeyi de birlikte geçelim. Diğer kısmı da birlikte şimdi yapalım istemiştim. Şimdi buradaki, bakın, bu köşeye de geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen bu motifteki, yan taraftaki motifteki köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bunu da gösterdikten sonra etrafıyla ilgili farklı hiçbir işlem kalmamış oluyor. Başladığım noktaya kadar devam edeyim. Bir üst sıraya da birlikte geçelim. Tabii ki sizler dilediğiniz kalınlıkta etrafını örebilirsiniz. Ben devam ederken istediğim kalınlığa geldiğimde size kaç sıra ördüğümü belirteceğim. Hırkanın etrafındaki ilk turumuzu tamamlarken başladığımız noktaya geldim. Şimdi orada şu köşeye bir tane örmem gerekiyor. Bir tane ortada kesiştikleri noktaya örmem gerekiyor. Burada bir tanesini örerek başlamıştık, bakın hatırlarsanız. Bunun hemen tepe noktasını bulup batıyorum. Kaydırarak onu da bir üçlüye tamamladım gördüğünüz gibi. Sonra yan tarafa kaydırarak geleceğim ve bir üst sıraya böylelikle çıkmaya başlayacağım. Şimdi burada biraz evvel 3 zincirle yükselmiştim ama benim elim alışkanlığından ötürü hep yalancı trabzana gidiyor. Şimdi yalancı trabzanla yükseleyim burada da. Şöyle üstüne alıyorum, dibine batıp hemen bunu sayfamda, shortslarda, Instagram sayfamda da detaylıca gösterdim. Oradan bakarak da deneyebilirsiniz ya da 3 zincirle yükselebilirsiniz. Bir üst sıraya da böylelikle bakınız çıkmış olduk. Bu sırada artık farklı hiç bir teknik bir durum yok. Her noktaya, her boşluğun içine 3 tane grubumu örüp devam edeceğim. Ve ister 3 sıra, ister 4 sıra, ister daha fazla ya da 2 sırada bırakarak hırkanın etrafını tamamlayabilirsiniz. O zaman ben tamamlayıp geleyim, artık kolunda yapımına geçelim birlikte. Hırkanın etrafının 3. sırasına geldim. Artık 3. sıra benim için son sıra olmuş olacak. Sizler hani dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. Şimdi burada ilk görmüş olduğum üçlü grubun tepesine kaydırarak geliyorum ve son bir sırayı da sık iğneler ile geçeceğim. Bunun için ne yapıyorum? Bulunduğum, hemen kaydırarak geldiğim noktanın içine batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da
alttaki her bir trabzanın tepesine batarak sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar bu şekilde ilerleyeyim. Köşedeki geçişi de gösterdikten sonra başladığımız noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Köşeye geldiğimde köşenin içine örmüş olduğum trabzanların tepesine ilk olarak batıp örüyorum. Daha sonra buradaki 2 zincir örmüş olduğum yere de batıyorum ve 3 tane sık iğne de bu zincirin içine yapıyorum köşedeki. Daha sonra trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Diğer köşede de aynı şekilde geçiş yapıp hırkamın etrafını tamamlayacağım. Etrafını 3 sıra üçlü gruplarla ördükten sonra sık iğne ile tamamladım. Geldim buraya kol evine, kol parçamı da yerleştirdim ve etrafına da 2 sıra üçlü kafes gruplarıyla geçip sık iğne ile tamamladım. Benim için ideal ölçüye geldi. Siz tabii ki bunu üstünüze giyip deneyerek istediğiniz uzunluğa kadar kolu örebilirsiniz. Şimdi kol evine nasıl yerleştirdiğimi şurada zaten görüyorsunuz. Burada da hemen kol evini önüme alıyorum. Kol parçasını da alacağım şimdi. Şurada hemen kol altına gelen noktadan bu birleştirdiğimiz parçayı yerleştirmeye başlayacağız yerine. Tığdan çıkıyorum, burada bir zincir çekip kol altında tam şu orta noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum ve tığımın üstüne ipi 2 kere dolayıp şuradaki motife gelip hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Karşılıklı motifleri kol evine yerleştirirken de kullanmış olduğumuz tekniği uyguluyorum. Tığdan çıktım. Bakın karşıdaki içinden çıkartıyorum. Bir zincir. Tekrardan sırasıyla, şimdi sırada ikili trabzan var. Yine tığdan çıkıyorum. Hemen içinden geçirip bir zincir, yarım trabzanlarda sıra 1 2 ve 3. Burada bir zincir çekip, biliyorsunuz bu gruplarda öyle yapıyorum. Karşıya geldim, içinden geçirdim. Şimdi burada aynen bu motifi buraya, bunu buraya derken katlayıp arkasına döndüreceğim. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Tam bu kısmın, kol evine gelen kısmın sonuna geldiğimde bakın burası başladığım noktaydı. Şimdi başladığım noktanın dibinden yine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra kol evine yerleşmesi gereken kısmı tamamıyla yerine oturttum. Şöyle göstereyim. Şimdi artık kol parçasını yandan karşılıklı birleştireceğim ve böylelikle kolun formunu vermiş olacağım. Hemen buraya geliyorum. Diğer grubu örüyoruz hemen. Karşılıklı kol ağzına kadar aslında örerek devam edeceğim. Karşısına bakın, birleşeceğim nokta tam olarak burası. İlmeğimi içinden geçiriyorum, bir zincir çektim, geldim. Göstermiş olduğum teknikle şu kol ağzına kadar ilerleyelim. Burada sonuna kadar yan taraftan kolu birleştirdim. Boşluğun, köşe boşluğun içine 3 tane grubumu da yaptım. Bir zincir de çekip şimdi buradan batıp içinden zinciri çıkartıp bir zincir çekiyorum ve buraya ortaya gelecek şekilde
bakın şu şekilde gelip uzattım. Siz burada 3 zincir de çekebilirsiniz. Ben yalancı trabzanımı ördüm. Bu burada dursun. Bunu dönüşte aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi dönüşte üçlü gruba bağlayacağım. Hemen buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum içine. Her köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bunu 2 sıra halinde yapacağım. Son sırada da yine sık iğne örüp tamamlayacağım. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Aynı hırkanın etrafındaki gibi ama yine bir kez daha göstermek istedim sizlere. Bu köşe boşluğunun içine bir tane örüyorum. Bir tane ortada kesiştikleri noktanın içine, bir tane de bu köşe boşluğunun içine örüp burayı bu şekilde 3'e tamamlıyorum. Diğer boşluğa geliyorum. Sonuna kadar ilerleyelim. Başladığım noktaya döndüğümde şuraya biliyorsunuz bir yalancı trabzan yaparak ilkini örmüştüm. Şimdi buraya ve ortaya diğer 2 taneyi yapıp burayı da 3'e tamamlayacağım. Bu bir. Ortaya batıyorum. Bu 2. Bu yapmış olduğum, örmüş olduğum trabzanın da tepesine bulup batıp bakın burayı da sayı olarak 3'e tamamladım. Ve hemen yanına kaydırarak geliyorum. Çünkü neden? Bir sıra daha bu üçlü grupları örmeye devam edeceğim. Her boşluğun içine bu sırada da aynen devam edelim. Bir üst sıraya sık iğneye geçelim. İki sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu sıranın sonundayım. Hemen ilk ördüğümün tepesine batıp kaydırarak geliyorum ve sık iğne sırasına başlayacağım. İlk olarak tepesinde bulunduğum ilmeğe batıyorum. İlk sık iğnemi örüyorum ve her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örerek başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Yine en sevdiğimiz kısım finale geldik. Böyle sıcacık kaban kıvamında bir hırkamız olmuş oldu. Boyu da oldukça uzun. Ben şimdi size kaç santim olduğunu da hemen söyleyeceğim. Benim dizlerimin altında ama tabii benim birazcık minik olduğumu düşünecek olursanız siz ona göre değerlendirin. Boyu 85-90 santim, yani 87'de falan kalıyor diyebilirim. Eni de oldukça büyük bir hırka. 125 santime de eni tekabül ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, işte 36'da çok büyük duruyor ama öyle giymeyi sevenler var tabii ki. İşte 36-38 beden, arkayı 4 motif çalışarak yan yana 5x5 değil de 5x4 20 olarak yapabilir motifi. Ortadaki motifi kaldırıp arkayı küçültebilir. Bu daha büyükçe bir hırka oldu. Onu söylemek isterim. 44-46 bedene kadar çok rahat uyum sağlar yani. Toplamda da 550 gram iç motiflerini ördüğüm ipe gitti. Birleştirmeye ise 450 gram gitti. Biraz ağırca bir hırka olduğunu da belirteyim ama kaban gibi düşünebilirsiniz. Hırka demek haksızlık olur geliyor bana. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.